Yani özellikle hayvanların beslenilmesi veya hayvan haklarının korunulması, bu tür konular maalesef modern dönemde fıtratı bozulmuş olan insanın fıtrata aykırı olarak yaşadığı veya fıtrata aykırı olarak hareket ettiği noktalardan bir tanesi budur. Yani söz gelimi diyelim, genç kadındır, erkektir, evlenmez, çoluk çocuk istemez ama bir köpek besler, köpek edinir, ona oğlum, kızım, yavrum şeklinde, yani hayatını onunla renklendirmeye çalışır ki İslam fıtratı böyle bir şey asla müsaade etmez. Ya da ikinci olarak söz gelimi diyelim, bir Suriyeliye, bir mürteciye, normal bir insana yaşama hakkı tanımaz ama söz konusu, yani söz gelimi Suriye'de insan ölür. Orada elin bir şekilde insan katledilir ama ona acımazlar. Tutup bir hayvana zulmedildiği zaman, tabii ki İslam fıkhı hayvana zulmedildiği zaman hayvanın zulmüne de müsaade etmez. Sahibi hayvana zulmettiği zaman da kadı müdahale eder oraya. İslam fıkhı bunun da önüne geçer ama hayvana müdahale edildiği zaman da beklenmedik olağanüstü tepki verirken öbür tarafta bir mültecinin, bir mazlumun öldürülmesine sesi çıkmaz. İşte bu modern dönem Müslümanlığının, gerçekten modern dönem insanının düşmüş olduğu buhranlardan birisi budur. Evet, İslam dini hayvanların beslenilmesine veya hayvanlara sahip çıkılmasına, onlara zulmedilmesine karşı çıkar. Yani hayvana zulmettirtmez. Hayvana imkan nispetinde hayvana zarar vermeksizin onu korumaya çabalar. Allah Resulü sırf içerisinde haşerat var diye ağız yaktırtmamıştır. Ağızların yakılmasına Efendimiz müsaade etmemiştir. Niye? İçerisinde haşerat vardır çünkü hayvan zulm görecektir. Eziyet çekecektir. Şimdi İslam dininin olaya bakış açısı bu şekildedir. Ve İslam dininin sizin herhangi bir şekilde hobi olarak veya zevk olarak bir şey yapabilmeniz için temel kriteri şudur: başkasının hakkına tecavüz etmeyeceksiniz. Siz eğer başkasının hakkına tecavüz etme durumunuz söz konusu olur ise bu durumda İslam fıkhı burada sizin özgürlüğünüze müdahale eder. Çünkü bu bir özgürlük değil, aslında haddi aşmaktır. Çünkü niye? Söz gelimi diyelim ya, sokakta birisi hayvan besleme zevkine varacak diye, söz gelimi benim çocuğum, ya o köpekle karşılaştığı zaman niçin ısırılma tehlikesi yaşasın? Bugün son zamanlarda da görüyoruz. Yani onlarca çocuk, onlarca yaşlı insanlar gidiyor, sokak köpekleri ne yapıyor? Isırıyor. Ama hiçbir insan çıkıp da şunu diyemiyor: ya bu sokak köpekleri ya imha edilecekse imha edilsin veya imha edilmeyecekse belediyeler bunu ne yapsınlar? Barınaklarda muhafaza etsinler. Yani şu an hayvanlar öyle bir hale geldi ki artık dokunulmazlık kazandı. Kimler yüzüne? İşte bu Batı meraklıları yüzüne. İslam fıkhının bu konuyla alakalı bakış açısı şudur: eğer bu sokaktaki köpekler sahiplerine ait ise, yani bir şahsı var, şahsa ise, o zaman o şahsa devlet der ki hayvanına sahip çık, git tarlanda, bahçende, evinde, nerede bakıyorsan bak. Ki İslam fıkhına göre köpeğin de normalde hırsız korkusu, çoban ve hayvanlara sahip çıkma durumu veya av durumu yok ise köpek edinmek de dinen caiz değildir. Ama diyelim ki bu kişi bunu yaptı, günahı vebali kendi üzerine olmakla beraber. İkinci olarak bu sefer diyelim köpeğe bu sefer salma, dışarı bırakma durumu söz konusu. İslam fıkhı buna da müsaade etmez. Eğer orada komşuları zarar görüyorsa, insanlar bundan korkuyorsa, bu durumda devlet der ki hayvanına sahip çık. Bu şekilde sahip çıkma durumu olmaz ise ve insanlardan burada korku olacak olur ise, bu durumda Hanefi kaynaklarına göre devlet bu hayvanları imha eder diye geçmektedir. Onun için burada belli hayvanlara bu yönüyle, eğer gerçekten oradaki ahali, orada o mahallede yaşayan insanlar bu hayvanlardan dolayı korku yaşıyor ise, yani eskinin haramisi gibi şu an nereden baksanız maalesef İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da bile karşımıza çıkıyor. Yani sokak köpeklerinden veya sokak köpeği olmasa da diyelim şu kadar çocuk elinde hayvanı bağlamış, köpeğe bağlamış, köpekle geziyor. O çocuk o zevki tadacak diye hiçbir insanın canı tehlikeye atılmaz İslam fıkhına göre. Sen o zevki yaşamak mı istiyorsun? Git evinde yaşa. Git bahçende yaşa. Ama sen o zevki yaşayacaksın diye vahşi bir köpeği senin sokakta gezdirme hakkın yoktur dinen. Onun için bu şekilde sokak köpekleri çoğalması durumunda İslam fıkhına göre ve sahipleri de buna sahip çıkmayacak olursa veya bugün günümüzde olduğu gibi sahipleri belirsiz olacak olur ise bu hayvanların öldürülmesinde ve telef edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü niye? Hayvanı koruyalım derken insana zarar verdirtilmez. Burada en temel etken insanı korumaktır. İnsanı koruduk, hayvana da zarar vermeden başka bir imkan bulacak olursak o değerlendirilir. Ama başka hiçbir imkan yok ise burada hayvandan dolayı insana zarar verdirtilmez. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.